Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Kingshot videosu ile tekrardan sizlerleyim. Bugün oyunda bize istatistik veren tüm binalarla alakalı size detaylı bir çalışma yaptım arkadaşlar. İşte kahraman donanımları, akademi, petler, şef donanımları, tılsımlar, kahraman özel şeyleri, işte özel silahları, kahramanlar ve ada hakkında da size detaylı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Adayı buraya eklemeyi unutmuşum. Onu da videonun son kısımlarında söyleyeceğim. Şimdi oyunda şunu görüyorum. Çok fazla oyunun başında oyunu bilmeden hata yapan oyuncular var. Çok fazla paralar yatırıyorsunuz ama yanlış yere yatırıyorsunuz. Kimisi gidip VP'ni yükseltiyor. Kimisi gidip işte şef donanımlarına çok fazla para yatırıyor ama kahraman donanımları geride kalıyor. Sonra oyunu bilen kişilerle karşılaştıklarında ya ben bu adamdan çok daha fazla para atmışım ama savaşı kaybediyorum. Niye kaybediyorum diyorsunuz. İşte bu hataları yapmamanız için bu videoyu çekiyorum. Umarım çok hata yapmadan bu video bir gün karşınıza çıkar ve hem zamanınız hem de paranız cebinde kalmış olur. Bence bu oyundaki kesinlikle en değerli şey kahraman donanımlarıdır. Çünkü arkadaşlar kahraman donanımlarımız oyunda kullandığımız kahramanlar sürekli gelip geçici. Sürekli olarak oyunun ilerleyen zamanlarında gen sistemi var. Bu sistemde oyuna düzenli olarak yeni kahramanlar geliyor ve biz bu kahramanların bazılarını alıyoruz, bazılarını almayıp birikim yapıyoruz. Bu kahramanlara taktığımız donanımları sonra çıkarıp yeni aldığımız kahramanlara takıyoruz ve savaşlarda kesinlikle oyundaki en yüksek istatistiği veren şeyler kahraman donanımlarıdır. Ben şahsen bu oyunu aktif bir şekilde oynayan bir oyuncu olarak şunu söyleyebilirim size. Oyuna bir para yatırıyorsam bunun %80'ini, %70'ini kahraman donanımlarına yatırmayı tercih ediyorum. Çünkü savaş raporlarında çok rahat şunu görüyorum. Rakibimin tılsımları benden yüksek, şef donanımları benden yüksek, hemen hemen her şeyi benden yüksek ama ben tüm yatırımımı kahraman donanımlarına yaptığım için o adamı savaşlarda çok rahat bir şekilde yeniyorum. Çünkü kahramanlardan zaten nesil ilerledikçe belli bir istatistik alabiliyorsunuz. Burada görebiliyorsunuz. Okçu saldırısı ve savunmasını bu şekilde alıyoruz. Okçu öldürücülüğü ve sağlığında kahraman donanımlarından alıyoruz ama okçu saldırısı ve savunmasının üstüne de buradaki donanımlarımız etkiliyor. Yani bu kahraman donanımlarını çıkarıyor. Şimdi bunu çıkardığımız zaman buradaki 5 yıldız kahramanımızın bana 370 istatistik verdiğini görüyorsunuz. Okçu öldürücülüğüm ve sağlığım da düştü. Onlar da özel silahtan geliyor arkadaşlar. Buradan geliyor. Artı 55 öldürücülük ve artı 55 okçu sağlığı. Şimdi bunu kuşan dediğim zaman burada okçu öldürücülüğü artı %250'yi buradan alıyorum. Aynı zamanda okçu saldırısı artı 20 ve okçu savunması artı 30 buradan direkt bu kahraman üstüne yani şu okçu saldırısına ve okçu savunmasına eklenmiş oluyor. O yüzden kahraman donanımlarımız her zaman oyunda en kalıcı şeydir. İlerleyen genlerde şu an Gen 1'de de olabilirsiniz, Gen 2'de de Gen 8 geldiğinde de oyuna Gen 15 geldiğinde bile bu kahraman donanımları sizin hesabınızda her zaman olacaktır ve kesinlikle en güçlü şey budur. O yüzden kahraman donanımlarıyla alakalı eğer izlemediyseniz kanalımdaki detaylı videoyu izleyin. Çünkü kahraman donanımları bu kadar önem taşıyorken hata yapmamanız gerekiyor ve doğru kahramanları basmanız gerekiyor. Adım adım aşama aşama anlattığım kahraman donanım videosu da kanalımda mevcut. Hemen ikinci sıradaki akademiye geçeceğim arkadaşlar. Benim için önem sırasındaki en önemli şeylerden ikincisi kesinlikle akademi. Evet arkadaşlar bugün size Kingshot oyunu için size bir site önerisinde bulunacağım. Top Up Live sitesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bildiğimiz gibi oyunda paketler yüksek ve bunun için sürekli her videoma ya da kullandığımız sosyal medya Discord ve Telegram'da bana sorular soruyorsunuz. Oyun içi paketleri daha uyguna nasıl alabiliriz diye size bir site tavsiyesiyle geldim. Arkadaşlar Top Up Live'da Kingshot'la alakalı tüm paketleri satın alabiliyorsunuz. Bu siteye kayıt olmanız 30 saniyeden çok daha kısa sürüyor. Bu şekilde istediğiniz dil seçeneğiyle aşağıda isterseniz Gmail ile isterseniz farklı bağlantılarla ya da e-posta adresinizle hızlı bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada size en uygun paketi kendiniz seçebilirsiniz. Burada bizim bir indirim kodumuz var. Bilek kodu. Bu şekilde girdiğinizde örnek veriyorum burada 100 dolarlık paketi 82 dolar alıyoruz ve 18 dolar daha ucuz almış olacağız. Oyundaki tüm paketler burada mevcut arkadaşlar. Çok fazla ödeme yöntemi var ve çok hızlı bir şekilde hesabınıza paketleri alabiliyorsunuz. Nasıl yapılacağıyla alakalı bu aşağıda bıraktığım linkten eğer girerseniz burada adım adım anlatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde öğretici bir şey de var. Resim olarak da var. Hızlı bir şekilde erişim sağlayarak paketleri çok daha uyguna alabiliyorsunuz. Ve birçok ödeme yöntemi var. Şimdi satın ala tıkladığımda burada bulunduğunuz ülkeye ya da hangi ödeme yöntemini yapmak istiyorsanız
hızlı bir şekilde PayPal, Visa, Apple Pay, Google Pay ya da Razer Gold Wallet ile buradaki ödemeleri de hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kodu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda size verdiğim linki de kullanarak indirimden faydalanabilirsiniz. Soracağınız sorular olursa videonun altına yorumlarda ya da sitenin müşteri hizmetlerine de istediğiniz zaman danışabiliyorsunuz. Tüm dillerde bu sitemizde mevcut. İstediğiniz dilde satın alım yapabiliyorsunuz. Umarım hepimizin işine yarar. Şimdi videoya geçelim. Bunun olma sebebi kesinlikle ücretsiz olmasıdır. Nasıl ücretsiz? Şu şekilde. Oyunda şehir seviyenizi ilk başta 30 seviyeye yükseltene kadar buradaki arkadaşlar genel hızlandırmalarınızı şehir merkezimize yatırıyoruz. Ama daha sonrasında şunu yaptığınızı görüyorum. Oyundaki oyuncular genel hızlandırmalar ile asker basıyorlar. Arkadaşlar askerler hesabınızın şurada gücünüz 400 milyon. Askerlerim 2,8 milyon. Buraya bastığım zaman buradaki birlik gücünü görebilirsiniz. 288 milyon güç zaten asker gücünden geliyor. Benim toplam 429 milyon gücüm var. Zaten yarın öbür gün bir tane arkadaş gelse, güçlü bir oyuncu beni sıfırlasa, askerlerim ölse gücümün yarısından fazlası gitmiş ve silinmiş oluyor. Çok daha az askerle eğer güçlü bir oyuncuysanız, istatistikleriniz yüksekse sizden çok daha güçlü oyuncuları yenebilirsiniz. O yüzden şehir merkeziniz 30 olana kadar genel hızlandırmalarımızı buraya kullanıyoruz. Daha sonrasında 30 olduktan sonra kesinlikle genel hızlandırmaları akademiye kullanmanız gerekiyor. Neden? Akademide arkadaşlar savaş kısmında burada aldığınız istatistikler direkt savaş raporuna yansıyor. Mesela ben bunu yükselttiğim için artı 22,5 piyade savunması almışım. Burada bunları yükselttiğim için artı 22,5 okçu saldırısı yükseltmişim. Ve bunlar için hiçbir şekilde oyuna para yatırmam gerekmiyor. Oyunda etkinliklerden gelen hızlandırmalar, çantamda biriken şeylerle bunları yükseltebiliyorum. Hiçbir şekilde kimsenin buraya para yatırmaması gerekiyor. Eğer full artı full yani Megalodon balina bir oyuncu değilseniz kesinlikle buraya para yatırmadan günün sonunda burayı kesinlikle fullleyeceksiniz ya da sizin için en önemli istatistikleri alacaksınız. Mesela burada %27,5 piyade sağlığı almışım. Benim için inanılmaz değerli. Aynı zamanda burada %36,5 okçu öldürücülüğü almışım. Bu istatistiği alabilmemiz için oyuncular bu oyuna ne paralar veriyorlar ve biz bunu buradan bedavaya alabiliyoruz. Ama akademide bir önemli olan şey de şu. Ee, Kahraman dronları kadar değerlidir. Akademide de doğru olan istatistikleri kesinlikle yükseltmeniz gerekiyor. Çünkü şurada görebilirsiniz artık 61 gün istiyor. Burada biraz daha yukarıdaki şeyler 50 gün istiyor. Ya da buradaki yükseltmeler arkadaşlar 1 gün istiyor. Bu çünkü işime yarayan bir şey değil. O yüzden bir gün istiyor. Ya da bu da kısa istiyordur, bir gün istiyor. Ama bu tarz gereksiz yükseltmeleri yaparsanız hesabınızdaki bu zamanlar ve hızlandırmalarınız çöpe gider. O yüzden kesinlikle kanalımdaki akademi videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. Hemen üçüncü olan şey pet. Petlere geçeceğim. Arkadaşlar bu oyunda eğer hatalı oynarsanız, oyunu bilmeden oynarsanız hata yapacağınız inanılmaz çok fazla yer var. Hata yapmamanız için oyunu kesinlikle araştırmanız gerekiyor. Bunu bir kardeşinizin tavsiyesi olarak görün, bir abinizin tavsiyesi olarak görün. Artık ne isterseniz. Size sadece şunu söylüyorum. Gerçekten insanların emekleri, zamanı, parası çöpe gidiyor. Sizden ricam kanaldaki videoları izleyin. Gidin farklı kanallardaki videoları izleyin. İnternetteki yazılara bakın. Eğer bu oyunu gerçekten oynamak istiyorsanız ve düzgün bir şekilde oynamak istiyorsanız araştırın. Sürekli olarak video izleyin. Telegram kanalıma katılın, Discord kanalıma katılın. Hani canlı yayınlarıma katılın. Onun dışında eğer ekstra bütçeniz varsa ben bunu çok profesyonel düzgünce bir hesap yapmak istiyorum diyorsanız gelip benden özel danışmanlık, koçluk alabilirsiniz. Size tamamen tavsiyem. Özel koçluklarda da aslında videolarda anlattığım şeyleri anlatıyorum size. Çok ekstra gizli kadim bilgiler vermiyorum. Sadece videolarda anlattığım şeyleri birebir sizin hesabınıza özel anlatmaya başlıyorum. Ona göre bir öncelik yapıyorum. Yani önceliğiniz koçluk ya da şu değil. Kesinlikle kanalımdaki oynatma listesindeki eğitici videoları zaten izlerseniz inanın bu oyunda hatasız bir şekilde çok güzel hesaplar yaparsınız ve oyunu bilerek oynarsanız, güçlü hesap yaparsanız düşük yatırımla oyundan çok daha büyük keyif alacaksınız. Bu söylediğimi sakın yanlış anlamayın. Tamamen siz hata yapmayın diye söylüyorum. Devam edelim. Petler de bence direkt ücretsiz olan bir şey arkadaşlar. O yüzden petler inanılmaz değerlidir. İttifak mağazasından falan özellikle buradaki pet sandıklarını aldığımda, mamayı aldığımda petlerin seviyesini yükseltebiliyorum. Petlerimi şu şekilde size göstereyim. Bu petlerimin seviyesini yükselttiğimde arkadaşlar bana saldırı ve savunma istatistiği verir. Mesela buradaki petime 50 seviye yükselterek artı 15 saldırı ve artı 15 savunma almışım.
Ve bunu sadece artı 15 bir tane gibi düşünmeyin. Hem piyademe hem süvarime hem okçuma artı 15 saldırı istatistiği. Savunmayı da yine aynı şekilde 3 askeri birime savunma ekliyor. Bunu tüm petlerde petlerimi yükselttikçe istatistiklerime bedavadan artı istatistik gelmiş oluyor. Ama en değerli kısımlardan bir tanesi oyundaki bu mavi sıradan evcilleştirme işaretlerini zaten elmas ile satın alabiliyoruz. Elmasları çok rahat bir şekilde biriktirip etkinliklerde de bunları kazandıkça en kolay şekilde istatistik alma yolumuz bu. Buradan mesela ben hiç para yatırmadan %20 istatistik alabiliyorum. Buradan sadece mor seviyeye getirerek %14 istatistik alabiliyorum ve toplam 6 tane istatistiği alabiliyorum. Ama tabii ki buradan da almanız gereken ekstra istatistikler var. Mesela bizim için piyade sağlığı, süvari öldürücülüğü, okçu öldürücülüğü ve okçu sağlığı en önemli olanlardır. Bunları size tek tek detaylandırarak anlatmak istemiyorum çünkü bu konuyla da alakalı kanalımda çok detaylı videolar var. Sadece bu videoda size önem sırasını ve yapmamanız gereken hataları anlatmaya çalışıyorum. O yüzden petlere de hiçbir yatırım yapmadan sadece elmasınızı iyi kullanarak doğru bir birikim yaparak buradan alabileceğiniz istatistiği ve bedava olduğunu göstermek istiyorum. O yüzden en önemli şeylerden bir tanesi bence kesinlikle petler. Daha sonrasında arkadaşlar tılsımlar. Tılsımlar neden şef donanımlarından daha önemlidir? Ben şunu söyleyeyim size. Tılsımlar arkadaşlar bize öldürücülük ve sağlık verir. Şef donanımları ise saldırı ve savunma verir. Şimdi bu iki istatistiğimizin hemen hemen birbirine yakın olması gerekiyor. Kahramanları yükselttiğimizde bize onlar saldırı ve savunma veriyor. Ama biz burada kahraman donanımlarımızı ve şef tılsımlarımızı yükselttiğimizde öldürücülük ve sağlık birimlerini yükseltmiş oluyoruz. Ve savaşlarda öldürücülük ve sağlık bizim için iyidir. O yüzden arkadaşlar kesinlikle tılsımların ben şef donanımlarından daha değerli olduğunu düşünüyorum. Ayrıyeten tılsımların zaten maliyetini gördüğünüzde çok daha zor basması. Bunun ben de farkındayım. Tılsımlar için ekstra paralar yatırmıyorum ama şato savaşlarında ya da oyuna gelen etkinliklerdeki tılsımları kesinlikle yüksek travmalar yaparak bunları almaya çalışıyorum. Bence tılsımlara herkesin önem vermesi gerekiyor. Ve hangi tılsımı neye basacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Bununla alakalı da kanalımda detaylı tılsım ve şef donanımı videom var arkadaşlar. Onu da kesinlikle izleyin. Bir sonraki önemli olan donanım geliştirmesi, şef donanımları. Ama ben şef donanımlarıyla alakalı kesinlikle şunu düşünüyorum. Şef donanımları sarı renge ulaştıktan sonra yani burada bu renge buralara geldikten sonra arkadaşlar artık buradan sonra çok fazla malzeme istemeye başlıyor. Yani çok fazla para yatırmanız gerekiyor. Oyunun başında ufak ufak paketler, küçük paketler ile buraya ulaşmanız biraz daha kolay. Tabii belli bir zamandan sonra. Ama sonrasında buraya gelmek için inanılmaz bir para yatırmanız gerekiyor. Ve karşılığında %87 istatistik burada veriyor. Burada ise %56 istatistik veriyor. İnanın buradan buraya gitmenin parasını hesaplayın. Size istediğiniz kadar bir istatistiği sağlamıyor. Çünkü buraya gitmek için çok fazla para yatırmanız gerekiyor. Buraya yatıracağım parayı kahraman donanımına yatırsam buradan alacağım istatistiğin neredeyse 3 katını alıyorum. O yüzden kesinlikle şef donanımlarını belli bir seviyeye gelene kadar bazı paketleri alabilirsiniz. Ama ondan sonra bence şef donanımlarını sıradan akışına bırakın. Oyunun size verdiği mağazalardan ya da etkinliklerden, Viking'den mesela gelen ödüllerle yavaş yavaş yükseltmeye başlayın. Şef donanımına kesinlikle belli bir seviyeden sonra para yatırmayın. Evet, tılsımları ve şef donanımlarını bitirdik. Hızlıca kahramanların özel silahlarına geçiyorum. Kahramanların özel silahlarını ben çok fazla önemsemiyorum. Çünkü bunun sebebi şöyle. Tabii ki önemli ama düşük yatırımlı bir oyuncu bu kahraman özel silahını işte sıfırdan 10 seviyeye getirmek için nereden baksanız 500 dolar ya da Türk lirası olarak söylersem 15 bin 20 bin liraya yakın bir para yatırmak zorunda. Ya da aylarca birikim yapmak zorunda. Ama bu kahramanlarımızın hepsi geçici arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığınızda oyunun başında bu kahramanları kullanıyordum. Sonra bu kahramanlara geçtim. Sonra buraya geçtim. İlerleyen zamanlarda sürekli yeni kahramanlara geçeceğim için de özellikle kahramanın silahlarına para yatırmak bana çok mantıksız geliyor. Çünkü bunun bir sonu yok. Bu eskiden aldığım kahramanlar artık ileride benim pek bir işime yaramıyor. O yüzden kesinlikle bu kahramanların özel silahlarını belli bir seviyeye getirdikten sonra bırakmanız gerekiyor. Bence oyuna düşük yatırım yapan bir oyuncu için maksimum seviye 6'dır. Ya 4'te bırakın ya 6'ya götürün bırakın arkadaşlar. Orta yatırımlı bir oyuncu için bunun maksimum seviyesinin 8 olması gerekiyor. Balina bir oyuncunun da tüm özel silahlarının 10 olması gerekiyor. Bu özel silahların önemi gerçekten çok önemli. Seferberlik ekiplerinin öldürücülüğünü %15 oranında arttırır diyor. Yani ben bir rally açtığımda bir yere sefer açtığımda benim istatistiklerim eğer 1000 ise bununla açıyorsam
Benim o istatistiğim 1000, 1150 hatta 1150'nin daha da fazlası oluyor neredeyse. O yüzden arkadaşlar bizim için değerlidir. Ama şunu düşünün. Düşük yatırımlı bir oyuncu ya da para yatırmayan bir oyuncu oyun boyunca toplam ne kadar rally açabiliyor? Bu oyunda toplam ne kadar rally açabileceksiniz? Bunun aynı şekilde savunma silahları da var. Savunmadayken ekstra size buff veriyor. Ama size rakip bir balina şehrinize saldırdığınızda buradaki buff sizin bir işinize yaramayacak. Zaten sizin denginiz bir oyuncu sizin şehrinize saldırdığında hesabınızda 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon asker olduğu için de orada herhangi bir savunma silahının çalışmasına gerek kalmayacak. O yüzden 4 ve 6 seviye idealdir. Sonrası tamamen para israfıdır. Çünkü bu özel silahlar sürekli olarak gelmeye devam edecek. Bonus olarak kahramanlar dedim. Kahramanlardan önce adayı anlatmak istiyorum. Ada bizim için kesinlikle değerlidir. Adada şöyle bir şey var. Binaları alıyoruz ve bu binalardan arkadaşlar ekstra istatistikler alabiliyoruz. Şuradan size hemen detaylardan göstereyim. İşte piyade savunması 2,5. Bedava olan her şeyi çok severiz. Kesinlikle gelsin. Ve çantamızda bu ada parçalarını yükseltebileceğimiz bazı mitik parçalar birikiyor. Onlarla özellikle bu ada parçalarını yükselttiğimizde işte saldırı artı 10, savunma artı 10 tarzı istatistikler alıyoruz. O yüzden oyunun ilerleyen zamanlarında özellikle istatistik almak zor olduğu için sağ tarafa gelen işte 400 liralık ada paketlerini genelde oyunculara tavsiye ediyoruz. Çünkü oyunun ilerleyen zamanlarında artık bu ada parçalarından bir tane almanız yeterli oluyor. Sonra çantanızdaki adaları yükseltme parçaları ile bu adaları yükseltip oradaki istatistiği alabiliyorsunuz. Ada konusunu çok uzatmak istemiyorum. Bonus olarak da şunu söyleyeyim. Oradaki adadaki aldığınız şeyler yine artı olarak ekleniyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde çarpan olarak eklenmiyor. Bonus olarak da kahramanlar. Kahramanları bonus ayırma sebebim şu. Oyunda her zaman hangi günde olursanız olun. İleri seviyede oyuna gelecek kahramanları bilmeniz gerekiyor. Eğer oyunu siz şu an başladığınızda sizde sadece bu kahramanlar olabilir. Ya da biraz daha ileri seviyede olabilirsiniz. Kesinlikle kanaldaki Gen 1, Gen 5, Gen 6 rehberlerini izleyin. Farklı YouTuber'ların attığı kahraman rehberlerini izleyin. Onların savaş denemelerinde hangi kahraman ne işe yarıyor? Sonrasında kendi kafanızda size bir kahraman yolu çizin. İşte ben şu formasyonda oynayacağım ve ben bu kahramanları alacağım deyip o yolu çizdikten sonra o kahramanlarla ilerleyeceksiniz. Kahramanları bu oyunda sizi belli bir yere kadar taşıyacak şeyler gibi düşünün. Mesela oyun başında ilk rulette bunu alıyoruz. Sonrasında ileride S5'te rulette bu kahraman geliyor. Yanında farklı kahramanlar geliyor. Bu kahramanlar bizi sürekli ileri genlere doğru taşıyacak ve o ileri genlere kadar onlarla oynarken de oyundan sıkılmayacağımız kahramanlar. Ve kahraman seçimlerinizi yaparken kesinlikle dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü oynadığınız formasyona kahramanınız uymuyorsa o kahraman tamamen çöp oluyor. O yüzden kahramanlar kesinlikle taşıyıcı kahramanlardır bu oyunda. Sizi belli bir yere kadar götürmeye yarar. Kahramanlarla alakalı da kanalımda çok detaylı videolar mevcut arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru varsa da yorumlarda sormayı unutmayın. Şimdi Gen 6 ya da Gen 7 rehberiyle alakalı bana sorular soruyorsunuz. Oyuna Gen 7'de kahramanların nasıl geleceğini maalesef bilmiyorum. Bu oyun Whiteout Survival'daki oyunla birebir aynı ama oradaki kahramanlarla birebir aynı şekilde gelmiyor. Yetenekleri daha farklı oluyor. Hem keşif hem de sefer yetenekleri. O yüzden sizi yanıltmamak için ileri genlerin kahramanlarının gelmesini bekliyorum ki size uygun bir formasyonda uygun bir oynayış şeklinize göre doğru kahraman listesini verebileyim. Elimden geldiğince en doğru videoları çekmeye çalışıyorum. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.